Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Kingshot Kahraman Rehberi 2 videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda oyuna gelen Gen 2 ve Gen 3 kahramanlarını size anlatacağım detaylı bir şekilde. Düşük, orta ve yüksek yatırımlı oyuncuların hangi kahramanı seçmeleri gerektiğini çok detaylı bir şekilde sizlere vereceğim. Videonun sonuna kadar kalırsanız her türlü bilgiye ulaşacaksınız. Gen ne demek onları da anlatacağım. Merak etmeyin, yeni başlayan arkadaşlara da yönelik olacak. Önceki videomuzda oyuna başladığımızda ilk 50 gün elimizde olan mavi kahramanlar, mor kahramanlar ve oyunun oyunun başına getirdiği 4 tane bu kahraman, sarı kahraman falan bunları anlattım. Şimdi oyunun 50. gününde arkadaşlar, oyunun birinci günü Gen 1 diye geçiyor. Bu kahramanların olduğu gün. Sonra ilerleyen zamanlarda Gen 2 oluyor. Yani oyunun 50. gününe yakın bir tarihte 3 tane yeni kahraman geliyor. İşte gelen kahramanları hemen size göstereyim. Bir tane piyade geliyor. Bu Zoe. Bu kahramanımız oyuna ekleniyor. İkinci kahramanımızı hemen göstereyim. Hilde. Bu kahraman ekleniyor. Süvari. Üçüncü kahramanımız ise Okçu Marlin ekleniyor. Sonrasında bir işte 70 gün daha oynuyorsunuz. 120. güne yaklaştığınızda 3 kahraman daha gelecek. Yine bir piyade. Yani Erik, bir okçu, Jagger ve bir tane süvari Petra. Gen dediğimiz bu arkadaşlar. Yani oyunda gelen kahramanları ayırt etmek için Gen 1, Gen 2, Gen 3 diyoruz. Şimdi dediğim gibi ben size bu videoda Gen 2 ve Gen 3 yani oyunun 50. ve 120. gününde gelen kahramanları detaylı bir şekilde anlatacağım ki ileriye yönelik planlarınızı yapın. Ona göre boşuna paranız gitmesin ve doğru kahramanları alıp hatalar yapmayın. İnanın bu tarz konularda hatalar yapan oyuncuların hesapları çöp oluyor ve sıfırdan başlamak zorunda kalıyorlar. Emeklerimin karşılığında sizden tek ricam videoyu beğenip yorum yapıp eyaletteki oyuncularla kanalı videoyu paylaşmanız. Videoya altyazı ve İngilizce dublajla ekleyeceğim. Yabancı arkadaşlarınız ile de videoyu paylaşabilirsiniz. Şimdi oyuna gelen 50. günde 3 tane kahramanı ilk olarak ele alalım. İlk başta ilk kahramanımız Piyade Zoe. Bu kahramanı nasıl elde edebiliyoruz arkadaşlar? Çarkıfele'ye geliyor. Yani sizdeki ismini bilmiyorum. Rulet olabilir. Rulete geliyor bu kahraman Zoe. Her 2 haftada bir bu kahraman rulete gelecek. Toplam yanılmıyorsam 6 kere geliyor. Ama bizim diğer oynadığımız oyunda Whiteout'ta düzenli olarak 6 kere geliyor ama ilk yeni iki kahramanları 5 kere geliyor diye hatırlıyorum. Yani bu Zoe 6 değil 5 kere gelebilir. Şimdi Çarkıfelek geldiğinde yukarıda sandıklar göreceksiniz. Şu an olmadığı için maalesef gösteremiyorum. Hatta bakayım varsa göstereyim ama yok diye biliyorum. Evet yok. Geldiği zaman yukarıda sandıklar var. 70 sandığı, 35 sandığı ve 120 sandık. 120 sandığı açıp bırakmanız gerekiyor. Düşük yatırımlı ve hiç para yatırmayan oyuncular elmasını biriktirip bunu yapması gerekiyor. Peki yukarıdaki 120 sandık ödülünü alabilmek için kaç elmasa ihtiyacımız var? Tam olarak 165 bin elmasa ihtiyacımız var. Yani her 2 haftada bir bu kahramanı ruletten çevireceksiniz. Yani her 2 haftada bir 165 bin elmas kullanacaksınız. O yüzden elmaslarınızı oyun başında kesinlikle saçma sapan yerlere kullanmamamız ve bu kahramanı beklememiz gerekiyor. Çünkü bu kahraman düşük yatırımlı oyuncuları, hiç para yatırmayan oyuncuları bir yıl boyunca bu ileriye kadar taşıyacaktır. Bir yıl boyunca Gen 5'e kadar bu kahramanı kullanacaksınız arkadaşlar. Ana hedefimiz her 2 haftada bir çark çevirerek bu kahramanı 5 yıldıza götürmek. Diyelim ki götüremediniz, 4 yıldız oldu. 4 yıldız olduğu anda bu kahramanın yetenekleri zaten 5 yıl 5 yeteneğe ulaşıyor full seviyeye. Eğer elmasınız yetmedi, o durum bu durum olursa da 4 yıldız yapıp bırakabilirsiniz. Ama yüksek bir istatistik almak istiyorsanız arkadaşlar, şuradaki 240 saldırı ve savunmayı almak istiyorsanız 5 yıldız yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Ama benim tavsiyem şu, oyunun başından beri elmasları düzgün kullanın, çarkı felekleri oynayın. Muhtemelen işte 5 yıldız olmaz, bir iki yaprak kalır. Onu da genel mitik kahraman parçanızı basıp yapabilirsiniz. 5 yıldız tamamladınız diyelim. İkinci kahramanımız oyuna gelen Hilde kahramanı. Bu kahramanı nasıl elde ediyoruz? Şöyle bastığımızda kahraman salonundan alabiliyormuşuz. Günlük tekliflerden ver bir genel mitik kahraman parçası basarak basabiliyoruz. Arkadaşlar bu süvari kahraman tamamen çok fazla oyuna para yatıran oyuncuların işine yarayan bir kahramandır. Düşük yatırım ya da para yatırmıyorsanız bu kahramanla herhangi bir işiniz yok. Oyunun başında gelen, oyunun size bedavaya yıldızlarını yükselttiği Jabel süvarisi işinize çok uzun bir süre yarayacaktır.
O yüzden düşük yatırımlı oyuncuların bu kahramana yönelmesini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer oyuna 80-90 bin, 100 bin gibi paralar atıyorsanız bu kahramanı da kesinlikle alırsınız. Diyeceksiniz ki mobil oyuna o kadar para yatıran mı var? Var arkadaşlar. Bunun kitlesi böyle. Şimdi tekrardan üçüncü kahramanımıza bakalım. Bizim için değerli bir kahraman okçumuz. Bu kahraman arkadaşlar yine oyunun 50. günü gelecek. Bu kahramanı açıp yıldızını yükseltebilmemiz için kahraman salonu diye bir şey gelecek. Kahraman salonu geldiğinde şu an olmadığı için gösteremiyorum. 15.000 elmas verip bu kahramanın 10 parçasını alabilirsiniz ve bu kahramanı açabilirsiniz. 10 kahramana kahraman açılıyor. 4 yıldız yapmak için şu sol alttaki 288 yazan şeyden 475 adet gerekiyor. 5 yıldız yapmak için 1075 tane gerekiyor. Bizim ana amacımız bu kahramanı 15.000 elmas verip açıp 475 tane de genel mitik kullanıp 4 yıldız yapıp bırakmak. Eğer bu kahramana 4 yıldız yaparsanız bu kahramanı da Gen 5'e kadar çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Marlin hem arena canavarıdır hem de normal savaşlarda çok çok daha güçlüdür diğer nişancılara göre arkadaşlar. O yüzden bunu kesinlikle yapmaya çalışın. Şimdi diyelim ki yapamadınız ve geçti. Diğer senaryoyu da birazdan söyleyeceğim. Şimdi ilk 3 kahramandan bahsettim. Dediğim gibi düşük yatırımlı oyuncular elmasla çark felek çevirerek Zoe'yi 5 yapmayı hedefliyorlar. Süvariyi, Hilde'yi es geçiyorlar. Bunu da gidiyorlar kahraman salonundan açıyorlar ve 4 yıldız yapmaya çalışıyorlar. Tabi bunları hemen elinize parçaları geçtiği anda çatır çatır basmayın. Mesela bende parçaları var. Ya bu hesabı oynamıyorum aslında. Sadece video çekmek için kullanıyorum da. Yine parçaları bekletin. Kahraman parçası basma etkinliğinde basın. Hem kahramanınız yükselsin hem de 50k elmastan belki ödül alırsınız. Yani birinciliğe oynayın. Parçalarınızı rastgele günlerde kesinlikle basmayın. Şimdi balina oyuncular için şunu söyleyeceğim. Diyelim ki çok fazla para yatırıyorsunuz arkadaşlar. Amadeus kahramanınız var. Amadeus'un özel silahı şu an bende açık olmadığı için bir yere rally açtığınızda sizin silahı da eğer 10'sa rally'yi açtığınızda bir yere saldırırken size %15 saldırı verir. Yani 1000 istatistiğiniz varsa 1150'ye çıkarır. Yani şatoda falan bir yere rally açtığınızda Amadeus'la saldıracaksınız. Ama savunma yaparken diyelim ki girip içeri aldınız. Bunun özel silahını da 10 yaptınız. Bu da savunmacı ekiplerin diyor. Hemen Amadeus'u içeriden çıkarıyorsunuz. Zoe'yi yani bu kahramanı gönderiyorsunuz. Amadeus'un üstündeki donanımları buna takıyorsunuz. Hemen savunmaya geçmiş oluyorsunuz. Burada da savunmaya geçtiği için savunmada %15 saldırı alacaksınız. Şu an benim silahım düşük olduğu için 7,5 veriyor. 10 seviyede %15 verecek. Ana matematik yani ana şey bu olmak zorunda. İkinci olarak yine bunun özel silahı savunmada çalışır. Balinalarda kesinlikle olması gerekiyor. Bu olduğu zaman savunmada ekiplerin %15 sağlığı artar. Yani bir kahramanı saldırıda mı, savunmada mı kullanacağınızı bu şekilde görebilirsiniz. Eğer burada e, savunmacı ekiplerin yazıyorsa bu bir savunmadır. Ama seferberlik yazıyorsa o zaman o saldırıda çalışıyordur arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Bu saldırıda çalışıyor. Bunu bir yıldız yapamadım. Hemen şöyle yapamadığım için gösteremiyorum da bu da öldürücülük veriyor. Bu saldırıda çalışıyor. Oradan hangisinin saldırıda hangisinin savunmada çalıştığını görebilirsiniz. Hemen şimdi Gen 3'e geçelim. Yani 120. günde gelecek olan kahramanlara geçelim. 120. günde yeniden 3 tane kahraman gelecek oyuna. Bir tanesi Piyade Erik. Bu kahramanı nasıl elde edebiliyoruz? Pardon, hemen şunun bilgisini vereyim. Bunu kahraman salonundan 15.000 elmasa basabiliyorsunuz dedim. Ve kahraman salonundaki paketleri alarak elde edebiliyorsunuz. Paket almanızı kahramanlara çok tavsiye etmem. Bunu sadece balinalar paketini alabiliyor. Aynı şekilde Hilde'yi de oyuna gelen şeflerin salonu, SBS, Buz Alanı Kralı adında etkinlikler var. O etkinliklerde sıralamaya girdiğinizde bu kahraman 300-400 parçasını birinci olursanız alabiliyorsunuz. Zaten bunu da rulette alacaksınız. Şimdi 120. günde gelen, çok özür dilerim, 3 kahramanı hemen size anlatayım. Birinci kahramanımız piyadeden başlayalım. Bunu nasıl elde edebiliyormuşuz? Hemen bakalım. Kahraman salonundan geliyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Bunu bir önceki gende Marlin'e nasıl kahraman salonundan 15.000 elmas verip alıyorsak bunu da o şekilde alabiliyoruz. Ama kesinlikle biz bir önceki gende bu kahramanı alıp yükselttiğimiz için bizim bu piyadeye ihtiyacımız yok. Düşük yatırımlı arkadaşlar. Bizim oyunda kahramanlara sürekli yatırabilecek bir bütçemiz olmadığı için biz bu kahramana kesinlikle yönelmiyoruz. Dediğim gibi bu piyade Zoe bizi Gen 5'e kadar çok rahat bir şekilde taşıyacaktır. Bunu gördüğünüzde hiçbir şekilde açmanıza gerek kalmayacak.
Balina oyuncular bunu kesinlikle alacak. Savunmada çok çok iyi bir piyadedir. Hemen ikinci kahramanımıza bakalım. Ee, Nişancı'dan başlayalım. Nişancı kahramanımız bir etkinlik kahramandır. Yine SVS hazırlık, şeflerin salonu tarzı etkinliklerde sıralamaya girdiğinizde alırsınız. Jagger arenada çok güçlüdür. Balina oyuncuların kaçırmaması gerekiyor. Bu da saldırıda sağlık verir, özel silah. Bunu da balina oyuncular kesinlikle alacak ama düşük yatırımlı arkadaşlar almayacaklar. Peki kimler almayacaklar? Bu kahramanı alanlar ve 4 yıldız yapanlar almayacak. Ama diyelim ki Marlin'i 4 yıldız yapamadınız ama elinizde 475 mitik kahraman parçası varsa Jagger'i 4 yıldız yapıp bununla Gen 5'e kadar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin için ikinci bir seçenek olabilir. Hemen şimdi üçüncü kahramanımız yani Petra'ya geçelim. Petra çarkfelekle yani ruletle gelecek arkadaşlar oyuna. Bu da yine dediğim gibi 120. günde her 2 haftada bir gelecek. Düşük yatırımlı oyunculara bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü yeteneklerine baktığımızda ilk yeteneği %50 olasılıkla karşının aldığı hasar arttırıyor. İkinci yeteneğimiz %50 ihtimalle yine hasar arttırıyor. Üçüncü yeteneğimiz yine %40 ihtimalle alınan hasarı düşürüyor. Üçü de bildiğiniz yetenek tetiklenmesi. Çalışırsa çok güçlü, çalışmazsa tamamen çöp. Arenada bayağı kötü. Savaşlarda da çalışırsa iyi, çalışmazsa kötü. Ayı avında rallilerde balinaları genelde bununla ralli açarlar. Ne zamana kadar? Gen 7, Gen 8 yani oyunun ikinci yılına kadar bu kahramanı rallide kullanacaklar. Ama ben kesinlikle düşük yatırımlı hatta orta yatırıma kadarki oyunculara bunu tavsiye etmiyorum. Hesabınızda birkaç milyon elmas varsa 800-900 bin, 1 milyon, 1,5 milyon elmasınız varsa elmasla benim bir işim yok diyorsanız bunu çarkıfelikten çevirip alın. Ama onun dışında kesinlikle tavsiye etmiyorum. Peki ne yapacak düşük yatırımlı oyuncular? Ee, Geldiler. Gen 2'de Zoe 50. günde bunu aldılar, yükselttiler. İkinci seçenek olarak, ikinci yol olarak bunu okçusunu 4 yıldız yaptılar. Hadi diyelim yapamadılar. Bunu geliyorlar 4 yıldız yapıyorlar. Sonrasında o zamana kadar Gen 3 boyunca bununla Jabel'le oynayacaklar. Zaten bunu oyun kendisi 5 yıldız yapacak. Sonrasında o zamana kadar sürekli elmas ve genel mitik biriktirecekler. Gen 4'te süvari gelecek. Yani bu kahramanı almadık. Bu süvariyi almadık. Bu süvariyi de almadık. Gen 4'te gelen süvari oyunu yok ediyor arkadaşlar. Oyundaki en iyi süvarilerden biridir. Hem arenada hem savaşlarda inanılmaz güçlüdür. Onu bekleyeceğiz. Gen 4 için yani oyunun 200. gününe kadar genel bitiklerimizi o kahramana biriktireceğiz. Zaten Gen 4'te okçuyu burada almış oluyoruz. Piyadeyi de burada aldığımız için Gen 4'te herhangi bir okçu ve piyade almayacağımız için genel bitikleri gönül rahatlığıyla süvariye basacağız. Gen 5'te olaylar iyice karışacak. Tabii Gen 5 videosunu daha çekmeme çok çok fazla var. Eğer bu videoyu tabii bir anda 700 beğeni 800 beğeni gelirse 2-3 gün sonra da videosunu çekip atabilirim ama o zaman oyuna o kahramanlar geldi mi emin değilim, herhalde çekemem. Çekerim diyorum ama nasıl çekeceğim? Oyuna henüz gelmedi. Ben Gen 13'e kadarki tüm kahramanları biliyorum arkadaşlar. Yani 2,5 yıl sonra bile oyuna hangi kahramanların geleceğini, hangilerinin iyi, hangilerinin kötü olduğunu White Hat'tan dolayı biliyorum. Elimden geldiğince de sizlere de doğru bir yol göstermeye çalışıyorum. Şimdi peki bu kahramanı almadık. Gen 4'ü bekleyeceğiz dedik. Bu kahramanı almadığımız için çarkıfelek rulet çevirmeyeceğimiz için elmaslarımız çok fazla birikiyor. Elmaslarımızı peti yükseltmeye kullanacağız ve VP yükseltmeye kullanacağız ama onlar çok trik noktalar. Elmaslarınızı kesinlikle harcamayın. Onlarla alakalı çok detaylı bir video hazırlayacağım. Peki balina arkadaşlar ne yapacaklar? Yine rallilerde hangi kahramanları saldırıda, hangileri de savunmada kullanacaklarını o konuyu çok karıştırmayacağım. Onu yaparsam muhtemelen bir 6-7 dakika daha video uzayacak. Zaten balina oyuncu muhtemelen oyuna 100-150 bin, 200 bin lira yatıran oyuncu sayısı belki bu videoyu izleyen 1-2 kişidir ya da 2-3 kişidir. Onlar için de özel danışmanlık ve özel koçluk veriyorum. Ya da ileride çok fazla oyunun kitlesi artarsa rallilerde saldırırken hangi, savunurken hangi kahramanları kullanmalarını gerektiğine dair de detaylı bir video çekerim. Umarım size bunu detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Akşamları saat 9-9.30 gibi YouTube'da haftanın 4-5 gün canlı yayın yapıyorum. Orada izleyicilerimizin hesaplarını inceliyorum. Yönlendirmeler yapıyorum. Hesabın durumu ne onlara bakıyorum. Siz de canlı yayınlarımıza katılıp sadece Whiteout değil Kingshot, Rise of Kingdom, Age of Empires Mobile tüm hesaplarınızı inceletebilirsiniz. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarda buluşalım. Beğeni ve yorum bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Instagram adresim videonun açıklamalarında mevcut. Telegram ve Discord'da 5.000 kişilik bir topluluğumuza katılabilirsiniz.
Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.